Bir uçağı kaçırıp 200 bin dolarlı uçaktan atladı. Ne cesedi bulundu ne de paralar. Kimliği hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Belki de tarihin en gizemli adamı. Kimden mi bahsediyorum? D.B. Cooper. Bu FBI'nin çözemediği tek vaka. D.B. Cooper'ın akıl almaz hikayesine hoş geldiniz. O zaman hazırsanız başlayalım. 24 Kasım 1971 günü elinde iş çantası taşıyan orta yaşlı bir adam Portland Havalimanı'na geldi. Seattle, Washington'a tek yönlü bilet satın almıştı. Kendisini Dan Cooper olarak tanıtan bu adam 36 yolcu ve 6 mürettebat ile birlikte Northwest Hava Yolları'nın 305 sefer sayılı uçağına bindi. Cooper, 40'lı yaşların ortalarında görünen, siyah kravatlı, beyaz gömlekli takım elbise giyen sıradan bir adamdı. Uçağa bindikten sonra kabinin sağ tarafındaki son koltuk sırasının orta koltuğuna oturdu. Bir içecek istedi ve sigara yaktı. Uçak kalkışa geçtiğinde Cooper arkasına döndü ve kabin görevlisi olan Florence Schaffner'a bir not uzattı. Kadın adamın telefon numarasını yazdığını düşünerek notu okumadan çantasına atmıştı. Cooper kadına doğru eğildi ve fısıldayarak "Hanımefendi, şu nota baksanız iyi olur," dedi. Notun içinde "Çantamda bir bomba var, yanıma oturmanı istiyorum," yazıyordu. Kadın görevli yanına oturduktan sonra Cooper'a bombayı görmek istediğini söyledi. Cooper, kırmızı renkli yalıtımla kaplanmış, 8 adet kırmızı silindir şeklindeki bombayı göstermek için çantayı hafifçe açtı. Dan'in istekleri oldukça basitti. 200 bin dolar, 4 paraşüt ve Seattle'a indiklerinde bir yakıt tankının uçağın yakıtını yeniden doldurması için hazır bulunmasını istemişti. Ayrıca yolculara hiçbir şey söylenmeyecekti. Eğer dediklerini yapmazlarsa bombayı patlatacağını söylüyordu. Schaffner mürettebatı bilgilendirmek için kokpite gitti. Onun yerine başka bir uçuş görevlisi olan Tina Matlow Cooper'ın yanına geldi. Tina geldiğinde Cooper siyah güneş gözlüğü takmıştı. Kalan süre boyunca Tina kabin arkasındaki telefonu kullanarak Cooper ile uçuş görevlileri arasında aracılık yaptı. Uçuş Seattle yakınlarında rotasını çizerken FBI fidye ve paraşütleri temin etmek için uğraşıyordu. San Francisco Federal Rezerv Bankası'ndan 10.000 adet 20 dolarlık banknotlar getirildi. Verilen paraların seri numaraları da sisteme kaydedilmişti. Yakındaki bir hava kulübünden de paraşütleri tedarik etmişlerdi. Saat 17.45'te belirlenen varış saatinden yaklaşık 2 saat sonra uçak Seattle'a iniş yaptı. Uçak durduğu zaman Tina hem parayı hem de paraşütleri alarak uçağa geri döndü. Uçağın kaçırıldığından bile haberi olmayan yolcuların hepsi inmiş, hatta 2 uçuş görevlisi "Biz de inebilir miyiz?" diye sorduklarında Cooper nazik bir şekilde tabii ki demişti. Artık uçakta sadece 4 mürettebat görevlisi ve kendisi kalmıştı. Cooper kaptana Meksiko City'ye gitmek istediğini söyledi. Şartları ise şuydu: uçuş takımları açık, flapler 15 derecede, 10.000 fitin altında ve 315 kilometre hızlı uçmak istediğini söylüyordu. Ayrıca kabin ışıkları kapalı kalacak ve arka merdiven kapısı da açık kalacaktı. Pilotlar bu duruma itiraz etmişti. Bu şartlarda uçak Meksiko City'ye ulaşamazdı. 10.000 fitin altında iniş takımları açık ve saatte 315 kilometre hızla uçtuklarında yakıt inanılmaz hızlı tükenecekti. Mecburen yakıt ikmali için Reno, Nevada'da durmaları gerektiğini söylediler ve bu konuda anlaştılar. Aşırı hava direnci ve dengesizlik yaratıp uçağın güvenliğini riske attığı için merdivenin açık kalmasının tehlikeli olduğunu söylediler. Cooper, Tina'dan merdivenin nasıl açıldığını kendisine öğretmesi karşılığında bu isteği de kabul etmişti. Yakıt ikmali ve aksamalar nedeniyle 2 saatlik bir aradan sonra saat 19.36'da uçak tekrar uçuşa geçti. Amerika Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 savaş uçağı ve bir eğitim uçağı Cooper'ın atlayış anını tespit etmek için uçağı takip ediyordu. Ama hava karanlık, yağmurlu ve şiddetli rüzgarlıydı. Bu yüzden görüşleri kısıtlıydı. Aradan tam 4-5 dakika geçmişti ki Cooper Tina'ya kokpite gitmesini ve rahatsız edilmek istenmediğini söylemişti. Tina Cooper'ı en son gördüğünde koridorun ortasında sanki atlamaya hazırlanıyordu. Tina mürettebata katıldı ve kokpit kapısını kilitledi. 3 saat sonra uçak güvenli bir şekilde Reno, Nevada'ya iniş yapmıştı. Uçuş ekibi dikkatlice kabinin arka tarafına doğru gitti.
Ancak ortada ne Dan Cooper vardı ne de bomba. Arka merdiven uçuş sırasında açılmış ve iniş esnasında hafif bir hasar almıştı ve görünüşe göre geriye tek bir ihtimal kalmıştı. Dan Cooper, Seattle ve Nevada arasındaki bir noktada gecenin karanlığına paraşütle atlamıştı. FBI ajanları uçağı detaylı incelediklerinde 3 şey bulmuşlardı. Bir siyah kravat, 8 adet sigara izmariti ve 2 adet paraşüt. Bunlar Cooper'ın arkasında bıraktığı izlerdi. Toplam 30 kilogram olan para çantasını ve bombayı da yanında götürmüştü. Mürettebat ve yolcuların verdiği ifadelere göre beyaz tenli, kahverengi gözlü, koyu saç renkli, ortalama 40 yaşlarında olan bir adamdı. Üzerinde siyah renkli takım elbise, beyaz bir gömlek, kravat ve siyah ayakkabılar vardı. FBI bu tanıma uyan birkaç tane robot resmi hazırlattırdı. Onu bulabilmek için önce şunu çözmeleri gerekiyordu. Ne zaman atlamıştı? Uçağı takip eden diğer hava araçları kötü hava koşulları yüzünden Cooper'ın atlayış anını görememişlerdi. Uçuş ekibi Cooper'la son teması 20.05'te kurduklarını söylüyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra ise uçakta bir sarsıntı yaşanmıştı. O an Cooper'ın atladığı an olabilirdi. Bunu netleştirmek için FBI defalarca aynı rota üzerinde uçuşlar gerçekleştirdi. Sonuçlar pilotların verdiği saatleri doğruluyordu. Artık ne zaman atladığını bulmuşlardı. Sıradaki soru şuydu: Dan Cooper nereye inmişti? Cooper gideceği yeri pilotlara söylese de ayrıntılı bir rota vermemişti. Hatta Seattle'daki yakıt ikmali sırasında sabırsızlanmış, pilot nereye uçacağız diye sorduğunda gösteri şimdi başlasın demişti. Bu da Cooper'ın ne kadar rahat, hatta eğlenen bir ruh halinde olduğunu gösteriyordu. Nevada'ya uçarken pilotlar Victor 23 adıyla bilinen bir rota üzerinde uçmuşlardı ve Cooper'ın atladığı en olası yer Portland'ın 40 kilometre kuzeyi olarak belirlenmişti. Şafak sökerken FBI hem havadan hem de karadan o bölgeyi taramaya başladı. Ama sorun şuydu: tahminleri doğru olsa bile o arazide Cooper'ın indiği noktayı tespit etmek neredeyse imkansızdı. Burası sık ormanlarla kaplı dağlık bir bölgeydi. Soğuk hava ve zor doğa koşulları işleri daha da karmaşık hale getiriyordu. Ve sonuç olarak ne Dan Cooper'dan, ne paradan, ne de bombadan tek bir iz bile yoktu. FBI tarihinde ilk kez bir hava korsanını bulamıyordu. FBI, Dan Cooper'a verilen fidye parasını titizlikle hazırlamıştı. Paraların seri numaralarında sisteme kaydettiklerini söylemiştim zaten. Amaçları Cooper bu parayı kullandığında izini sürüp onu yakalamaktı. Bu yüzden seri numaraların listesini bankalara, kumarhanelere ve ticari işletmelere dağıttılar. Hatta Northwest Airlines paranın tamamını bulana $25.000 ödül teklif etti. Oregon Journal gazetesi Cooper'ın $20 banknotlarından ilkini teslim edene $1.000 vereceğini duyurdu. Seattle Post ise ödülü $5.000 kadar çıkarmıştı. Ama tüm bu çabalara rağmen paradan tek bir iz bile yoktu. Ta ki 10 yıl sonrasına kadar. 8 yaşındaki Brian Ingram ailesiyle birlikte Columbia Nehri kıyısında kamp yaparken kumların arasında gömülü olan 3 deste para bulmuştu. Toplam $5.800. Para polislere teslim edilince ortaya ilginç bir sonuç çıkmıştı. Bu banknotların seri numarası Cooper'a verilen fidye parasıyla birebir örtüşüyordu. Brian bu keşfi sayesinde $2.760 ödül aldı. Ama bulunan paralar beraberinde bir sürü soru getirmişti. Nasıl oldu da paralar düşüş noktasından çok uzakta bulunmuştu? Paralar buraya nasıl gelmişti? Paralar hala lastik bantlarla sarılıydı. Ama uzmanların yaptığı deneyler gösteriyordu ki lastik bantlar doğada en fazla bir yıl dayanabiliyordu. Demek ki paralar Cooper'ın atlayışından hemen sonra oraya düşmemişti. Daha sonradan o bölgeye gelmiş olmalıydı. FBI'nin ilk düşüncesi paraların nehir hareketleriyle kıyıya sürüklendiğiydi. Ama lastiklerin hala sağlam olması bu ihtimali zayıflatıyordu. Jeologların yaptığı incelemeler banknotların kum katmanları arasında gömülü olduğunu ortaya koydu. Bu da paranın en erken 1974'ten sonra oraya yerleşmiş olabileceğini gösteriyordu. Daha sonra yapılan mikroark analizleri de şaşırtıcı bir sonuç
ipuç vermişti. Banknotlarda yalnızca ilkbahar aylarında nehirde bolca bulunan türler vardı. Yani paralar uçak kaçırılmadan hemen sonra değil, aylar ya da yıllar sonra suya karışmış olmalıydı. FBI o bölgeyi taramaya devam etti ama sonuç sıfırdı. O paralardan başka hiçbir şey bulunamamıştı. FBI'nin elinde somut bir delil vardı, evet, ama bu delil daha fazla soru çıkartıyordu ortaya. Dan Cooper gerçekten yaşıyor muydu? O paraları oraya o mu gömmüştü? Yoksa paralar nehire düşüp kendiliğinden mi gelmişti oraya? Bu soruların cevapları hala belirsizdi. Ama kesin olan bir şey vardı. Dan Cooper'ın gizemi yıllar gittikçe daha da büyüyordu. En çok tartışılan konulardan biri de onun olaya ne kadar hakim olduğuydu. Çünkü yaptığı plan sıradan bir yolcunun asla bilemeyeceği detayları içeriyordu. Mesela Boeing 727'nin arka merdivenin uçuş sırasında açılabileceğini biliyordu. Uçuş ekibiyle iletişim kurarken taleplerini son derece sakin ve net ifade etmişti. Ve en dikkat çekici hamlelerinden biri de 4 paraşüt istemesiydi. Bu zekice bir oyundu. Çünkü FBI sahte ya da kusurlu paraşüt veremezdi. Cooper'ın rehinelerden birini yanında götürme ihtimali vardı. Bu yüzden FBI işe yarar 2 ana ve 2 yedek paraşüt vermek zorundaydı. Ama işin ilginç yanı Cooper 2 yedek paraşütünü de hiç kullanmamıştı. Bazı uzmanlara göre onları sadece FBI'yi yanıltmak için istemişti. Asıl amacı gerçek ve çalışır durumdaki paraşütleri garantiye almaktı. Ayrıca bomba düzeneyi öylesine ikna ediciydi ki mürettebat bombanın sahte olabileceğini bile düşünmemişti. Bu da Cooper'ın bomba yapımı konusunda bilgili birisi olduğunu gösteriyordu. Gerçek olup olmadığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı. Tüm bu detaylar onun profesyonel bir eğitimden geçtiğini düşündürüyordu. Kimilerine göre eski bir askerdi, kimilerine göre özel kuvvetlerden bir paraşütçü. Ama kesin olan bir şey vardı. Bu sıradan bir adamın işi olamazdı. FBI potansiyel şüphelileri araştırmaya başlamıştı. İlk şüphelilerden biri Portland'da yaşayan D.B. Cooper isminde bir adamdı. FBI onu sorguya aldı. Ama aranan adamın o olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Basının yaptığı hata yüzünden bu olay artık D.B. Cooper vakası olarak hafızalara kazınmıştı. Peki gerçek adı Dan Cooper mıydı? Büyük ihtimalle bu ismi kendisi uydurmuştu. Çünkü 1971'den önce Fransızca yazılmış bir çizgi romandaki adamın adı da Dan Cooper'dı. Ve tuhaf olan da şu, oradaki Dan Cooper karakteri Kanadalı bir jet pilotuydu. O zamanlar bu çizgi roman henüz İngilizceye çevrilmemiş ve Amerika'da satılmıyordu. Ama Fransızca konuşan nüfusun çok olduğu Kanada'da yaygındı. Amerikan ve Kanada aksanlarını ayırt etmek çoğu zaman zordur. Bu nedenle birçok uzman onun büyük ihtimalle Kanadalı olduğunu düşünüyordu. Üstelik hostese verdiği notu da geri almıştı. Bilete yazdığı isim dışında hiçbir delil yoktu. Bu süre içinde FBI binlerce şüpheliyi sorguladı. Hepsine bakmamız imkansız ama en dikkat çeken birkaç tanesine göz atalım. Robert Rexroth, benzeyen fiziksel özellikleriyle güçlü bir adaydı. Ordu paraşütçüsü ve helikopter pilotuydu. Amcasının adı John Cooper'dı. Uçağın kaçırılmasından aylar önce ordudan atılması onu en güçlü aday yapıyordu. Fakat parmak izi ve DNA eşleşmesi bulunamamıştı. Uçak kaçırıldığı zamanlarda da 28 yaşında olduğu göz önüne alınınca 1979 yılında FBI onu şüpheli listesinden çıkarmıştı. Kenneth Christiansen, İkinci Dünya Savaşı sırasında paraşütçülük yapmıştı. Northwest Airlines'ta yıllarca tamirci ve uçuş görevlisi olarak çalışmıştı. Yani Cooper'ın planını uygulaması için gereken bilgilere fazlasıyla sahipti. Fiziksel görünümü de tariflere uyuyordu. Orta yaşlı, koyu saçlı ve beyaz tenliydi. Hakkındaki en dikkat çekici iddia ise ölüm döşeğindeyken kardeşine "ben D.B. Cooper'ım" imasında bulunduğu söylentisiydi. Ayrıca öldükten sonra banka hesabında $200.000 olduğu da ortaya çıktı. Ama FBI hiçbir zaman somut bir kanıt bulamadı. Ne parmak izleri ne de DNA sonuçları eşleşiyordu. Hesaptaki paranın da arazi satımından geldiği ortaya çıkınca şüpheli listesinden çıkarılmıştı. Richard McCoy, olaydan sadece birkaç ay sonra Utah'ta çok benzer bir uçak
kaçırma olayı yaşanmıştı. Uçağı kaçıran Vietnam gazisi ve eski bir helikopter pilotu olan Richard'tı. Tıpkı Cooper gibi para ve paraşüt istemiş, uçağın arka kapısından atlamıştı. Ama 2 gün sonra yakalanmış ve ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Birçok kişi onun aslında D.B. Cooper olduğuna inanmıştı. Ama FBI'ye göre bu mümkün değildi. Çünkü fiziksel tanımları tam uyumuyordu ve Cooper'ın atladığı gün askeri görevde olduğu belgelenmişti. Duane Weber 1995 yılında ölmeden hemen önce karısına "Ben D.B. Cooper'ım" demişti. Karısı onun yıllarca Cooper hakkında kitaplar okuduğunu anlattı. Hatta Kolombiya Nehri kıyısına kamp yaptığını bile söylemişti. Bu itiraf FBI'nin dikkatini çekmişti. Ama DNA sonuçları eşleşmediği için şüpheli listesinden çıkarılmıştı. FBI yıllar boyunca yüzlerce kişiyi sorguladı ama sonuç sıfırdı ve D.B. Cooper'ın kimliği bugün hala çözülememiş bir gizem. Günümüze kadar aradan 54 yıl geçti. FBI binlerce ipucu peşinde koştu, yüzlerce kişiyi sorguladı. 1980'de bulunan birkaç deste para dışında hiçbir kanıt bulunamadı. Ne bir ceset, ne bir paraşüt, ne de Cooper'ın kimliğine dair bir bilgi. Ve sonunda 2016 yılında FBI'de pes ederek dosyayı resmi olarak tamamen kapattı. Bugün bile D.B. Cooper tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak anılıyor. Yıllar içinde kitaplara, şarkılara, dizilere ve filmlere konu oldu. Prison Break'ten Loki dizisine kadar birçok yapım onun gizeminden ilham aldı. Peki ya sizce dostlar? Gerçekten hayatta kalmış mıydı? Yoksa o gece ormanın karanlığında ölüp gitmiş miydi? Bulunan paralar tesadüf müydü? Yoksa bilinçli olarak mı gömülmüştü? Ve en önemlisi D.B. Cooper aslında kimdi? Belki de bu soruların cevabını asla öğrenemeyeceğiz. Ama kesin olan bir şey var. D.B. Cooper'ın adı tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak yaşamaya devam edecek. Bu haftalık benden bu kadar dostlar. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.